Kedi Kültür kanalımızda yine birlikteyiz. Bugün belki de uzun zamandır fark etmediğim bir gerçeği birlikte açığa çıkaracağız. Çünkü bazı kediler yalnızdır. Ama kimse bunu anlamaz. Çünkü onlar sessizdir, gizlidir. Ve duygularını saklamada bizden çok daha iyidir. Kedini her gün görüyorsun. Yanından geçiyor, uyuyor, yiyor, mırıldanıyor. Ama bazen içinden geçenleri hiç duymuyor olabilirsin. Bu videoda bir kedinin yalnız olduğunu gösteren 9 işareti konuşacağız. Fakat sadece belirti listesi değil. Aynı zamanda bu yalnızlığı nasıl azaltabileceğini, ona nasıl daha dolu bir hayat sunabileceğini de anlatacağım. Çünkü belki de kedin sana "ben buradayım" demeye çalışıyor. Ve sen bugün ilk kez gerçekten duyacaksın. Hazırsan başlayalım. 1. Normalden fazla miyavlıyorsa kediler konuşmaz. Ama sesler üretir. Miyav sadece bir ses değildir, bir kelimedir, bir cümledir. Bazen acıktımdır, bazen beni sevdir, bazen de yalnız kaldımdır. Yalnız kedilerin en sık verdiği sinyal, alışılmadık derecede fazla miyavlamaktır. Özellikle geceleri. Ev sessizken, sen odandan çıkmadığında, o gün boyunca yeterince ilgi görmediğinde, bu miyavlar yüksek değil, çaresiz olur genelde. Tiz değil, yumuşaktır ama içinde bir "beni bırakma" tonu taşır. Hiç düşündün mü? Belki de kedin miyavlamıyor, konuşuyor. Sadece senin o dili çözmen gerekiyor. 2. Sürekli peşinden geliyorsa, "benim kedim çok bağlı, hep peşimde geziyor" diyorsun belki. Ama bazı kediler peşinden gelmez. Takip eder, gözler, yakın olur ama dokunmaz. Bu, "yanında olmak istiyorum ama nasıl hissedeceğini bilmiyorum" hali olabilir. Kediler yalnız kaldığında en güvenli liman sahibinin varlığıdır. Seni odadan odaya takip etmesi her zaman oyun anlamına gelmez. Bazen yalnız kalmak istemiyorum demektir. Belki sen onun dünyasındaki tek canlısın ve sen gidince dünya sessizleşiyor. 3. Uyku düzeni değiştiyse kediler uyur. Hem de çok uyur. Ama yalnız kediler bazen aşırı uyur. Çünkü uyumak bir anlamda vakit öldürme yöntemidir. Yalnızlık uyutur ya da tam tersi olur. Hiç uyumazlar. Evde biri hareket edene kadar tetikte beklerler. Bu huzursuz bir ruh halinin sonucudur. Bir kedinin uyku şekli aslında ruh halinin sessiz raporudur. "Uyuyor gibi görünürüm ama aslında sıkılıyorum" diyen çok kedi vardır. 4. Yeme alışkanlığı değiştiyse bazı kediler yalnız hissettiklerinde daha çok yer. Bazıları ise iştahını tamamen kaybeder. Yeme düzenindeki ani değişiklik, duygusal eksikliğin fiziksel dışavurumudur. Daha çok mama, daha mutlu kedi gibi düşünme. Bazen daha çok mama, boşluk doldurma çabasıdır. Tıpkı insanların üzüntüyle abur cubur yemesi gibi. Yalnız kedilerin mamasına değil, hayatına dikkat etmek gerekir. 5. Agresifleşme veya aşırı hassasiyet. Yalnızlık her zaman sızlanma şeklinde gelmez. Bazen sessiz öfke olarak çıkar. Dokununca tıslayan kediler her zaman saldırgan değildir. Bazen sadece "benimle ilgilen ama yanlış yaparsan canım yanar" diyorlardır. Yalnız kalan kedinin sinir sistemi daha tetikte olur. Kafasına gelen her uyaran daha büyük algılanır. Küçük bir ses bile tedirgin eder. Bu saldırganlık değil, korunma içgüdüsüdür. 6. Fazla sessizleştiyse kediler her zaman konuşmaz. Ama kedinin yok gibi olması sessizliğin en acı versiyonudur. Ne miyav var, ne koşturma sesi, ne oyun isteği. O kedi içe kapanmıştır. Bu, kedi dünyasındaki depresyon haline çok benzer. Sessizlik bazen huzur değildir, bazen bitiştir. 7. Senden ayrı kalmaya aşırı tepki veriyorsa, eve döndüğünde seni uçan bir mutlulukla karşılayan kedi. Başta çok tatlı gelir. Ama bu durum bazen "seni kaybetmekten çok korkuyorum" anlamına gelir. Senin çantanı topladığını, ayakkabını giydiğini gördüğünde stres olup saklanıyorsa, bu yalnızlığın travmaya dönmüş halidir. Onu yalnız bırakmak değil, yalnızlık hissini yönetmek önemlidir. 8. Evdeki ufak değişikliklere aşırı duyarlılık. Yalnız kediler rutinlerine daha sıkı tutunur. Çünkü kontrol duygusunu kaybetmek istemezler. Bir eşya yeri değişse, bir ses fazla olsa, bir misafir gelse, dünya dengesini kaybeder. Bu huysuzluk değildir. Bu dünya zaten yalnız, bir de değişmesin duygusudur. 9. Oyunlara ilgi azaldıysa, bir kedi oyun oynamıyorsa 2 ihtimal vardır. Biri fiziksel hastalık, diğeri ruhsal yoksunluk. Yalnız kediler bazen hiçbir şeye ilgi duymaz. Çünkü oyunun motivasyonu paylaşmaktır. Hayatında birlikte eğleneceği kimse kalmamıştır. "Ben oyuncak aldım ama oynamıyor" diyorsun belki. Belki de sen olmadan oynanacak bir oyunun anlamı yoktur. Şimdi dur ve düşün.
Bu işaretlerden kaç tanesi sende var? Kedin gerçekten mutlu mu? Yoksa sadece idare ediyorum mu diyor. Çünkü şimdi asıl kritik kısma geliyoruz. Peki, kedinin yalnız olduğunu fark ettin. Ne yapacaksın? Şimdi çözüm zamanı. Ve evet, daha çok sev demek yeterli değil. Kedilerin yalnızlık duygusunu azaltmak için gerçekten etkili, bilimsel ve davranış odaklı yollar var. Hazırsan başlıyoruz. Bir günlük birlikte zaman rutini oluştur. Kediler zamana değil ritüellere bağlanır. Her gün 10 dakika bile olsa sadece ona ait bir zaman yarat. Bu süre belirli bir saatte olursa kedi o anı beklemeyi öğrenir. Beklemek yalnızlık değil, bağ kurma enerjisidir. 2. Kaliteli oyun zamanı, öylesine oyun değil. Avlanma içgüdüsünü tetikleyen oyunlar. Lazer, tüy çubuğu, hareketli ip, zıplayabileceği oyuncaklar. Kedinin beynini çalıştıran, bedenini hareket ettiren oyunlar yalnızlığı eritir. Oyun Eagle'la birlikte yaşanan başarı hissi. Bu, kedinin seninle bağlantı kuruyorum demesinin en hız yolu. 3. Evdeki dikey alanları zenginleştir. Yalnız kediler sıkılır çünkü çevresel uyarı azdır. Raflar, kedi ağaçları, tırmanma platformları, pencere önleri. Yüksek alan, kontrol hissi, güven, meşguliyet. Kedin bir şey izlerken aslında yalnız değildir. Dünya ile etkileşim kuruyordur. Koku ve sesle duygusal bağ güçlendirme. Kediler kokuyla hatırlar. Yalnız bırakırken yatağına senin kokunun olduğu bir kıyafet koy. Yanına kendi sesinle kaydedilmiş kısa bir konuşma bile ekleyebilirsin. Evet, bu bilimsel olarak işe yarıyor. Ben buradayım mesajı bazen fiziksel değil, duygusal temasla da verilir. 5. Zihinsel uyarım sağla. Puzzle mama kapları, saklama oyuncakları, hareketli mama topları. Kedi beynini kullandığında yalnızlık duygusu azalır. Çünkü meşgul olan zihin boşluk üretmez. 6. Sosyal temas alternatifleri. Her çözüm ikinci kedi alın değildir. Ama bazı kediler gerçekten bir kedi arkadaşıyla iyileşir. Bazıları ise sadece camın önünden kuş izlemekle bile sosyalleşmiş hisseder. Önemli olan kedine uygun sosyal formu seçmen. Sosyallik zorunlu değil, ihtiyaç durumuna göre ayarlanır. 7. Ayrılık anksiyetesi yönetimi. Eve girip çıkarken büyük vedalar yapma. Sessizce çık, doğalca dön. Aşırı ilgi ayrılığı daha travmatik yapar. Yalnızlık duygusu, sen gidiyorsunla değil, sen gittiğinde hiçbir şey kalmıyor hissiyle tetiklenir. O yüzden ev kedine bir dünya bırakmalısın. Mama, oyuncak, koku, ses, yükseklik, boş bir ev değil, sakin bir ev. 8. Sevgi diline göre temas. Her kedi sevilmek ister ama her kedi aynı şekilde sevilmek istemez. Kimi kucaklanır, kimi yanına oturmanı yeterli bulur, kimi başını eline iter, kimi sadece varlığını yanında ister. Doğru sevgi dili ilkla yalnızlığın panzehiridir. Ve şimdi, belki videonun en sessiz ama en güçlü sorusu geliyor. Kedin seni sadece görüyor mu? Yoksa seninle gerçekten yaşıyor mu? Eğer bu videoda anlattıklarım sana kedine biraz daha dikkatle bakma isteği verdiyse, o zaman gerçekten doğru yerdesin. Çünkü kedi kültürde kediler hakkında sadece bilgi değil, onların dünyasına açılan bir kapı paylaşmaya çalışıyoruz. Şimdi sana soruyorum. Bu 9 işaretten kaçını kedinde gördün? Ve çözüm yollarından hangisini ilk denemek istiyorsun? Yorumlara yaz. Belki senin deneyimin başka bir kedinin hayatını değiştirir. Videoyu beğenirsen daha çok insana ulaşırız. Abone olursan kedinin dünyasını her hafta birlikte biraz daha çözeriz. Kedin yalnız olmasın. Sen de yalnız kalma. Burası Kedi Kültür. Bir sonraki videoda görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.